Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Elimizdeki ölçü, sizler kendi ölçünüzü öncelikle beden kısmımızı, göğüs kısmımızı, daha sonra bel, daha sonra basen kısmımızı alarak ölçülerimizi yazıyoruz. Yazdığımız ölçülerin 1/4'ini bularak buraya not ediyoruz. Yani burada benim yaptığım gibi arkadaşlar. Beden ölçümüz 96, bel ölçümüz 85, basen ölçümüz 110. Bu arkadaşımızın beden kısmı 42 ile 44 arası bedende. Yani 42'de değil, 44'te değil. İkisinin arasında. Bel ve basen olarak 44 ile 46 beden arasına giriyor. 44'ten büyük, 46'dan küçük. Biz de ne yapıyoruz? Bu ölçü kişiye özel kalıp çıkartıyoruz. Şimdi ölçümüze göre beden 96, yarısı 48, 1/4'ü 24, belimiz 85, yarısı 42,5, 1/4'ü 21,25. Yani bunu 21,25'i 21,5'ta yapabilirsiniz. Toplamda bize 1 santim bolluk verir. O da hiç sorun değil. Pens veya yandaki bolluklarla belki de daha rahat bir giyim için bu verdiğimiz 1 santim 21,25'i buçuklu yaptığımız için toplamda 1 santim genişlik oldu. Bu bize hiçbir zaman zarar getirmez. Bol olsun, dar olmasın. Basenimiz 110, yarısı 55, 1/4'ü 27,5. Bu 27,5'ları da ben size her zaman buçukları tam sayı yapın. 28 yapabiliriz diyorum. Ama net de çalışabilirsiniz. Buçukları 0,5 santim artırarak tam sayı yaptığınız zaman toplamda bize 2 santim kazandırır. O da bol giyen, bol giymeyi sevenler için hiç zarar değil, kar getirir arkadaşlar. Bunun için bu ölçüleri alırken, yaparken hiç tereddüt etmeyin. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bedenimizin öncelikle kağıdımızı bir düzgünlüğüne bakıyoruz. Kağıdımın bu kısmı ve tepe kısmı düz. Kağıdım düz çünkü. Gördüğünüz gibi şu şekilde de bakacak olursak tam kare, hiçbir atık yok yan taraflarda. Atık kağıtlardan yararlanıyorum. Bir arkadaşım sormuştu kalıp kağıdını nereden alıyorsunuz diye. Atık kağıtları kullanıyorum arkadaşlar. Bu paket kağıdı olabilir, bir poşet olabilir, paket kağıdı ya da ne bileyim gazete kağıdı. Herhangi bir kağıt olabilir. Yeter ki kalıp çıkartmaya müsait olsun. Hiç önemli değil neyle çıkarttığınız. Şimdi gelelim ölçülerimize. Kişiye özel beden ölçümüz arkadaşlar 96 bölü 4 eşittir 24 arkadaşlar. Beden ölçümüzü öncelikle tepeden, kağıdımızın en üst kısmında tepeden aşağıya doğru beden ölçümüzün 1/4'ini 24 santimi buraya işaret alıyorum. Gönyem yok bugün yanımda. 24'ü yine buradan alıyorum. Burası düzgün çünkü. Gönye kullanmama gerek yok. 24'ü de buradan alıyorum. Ve devam ediyorum. Ön uzunluğumuz bel uzunluğu, yani omuzdan aşağıya doğru bele kısma doğru aldığımız ölçü ön uzunluk arkadaşlar 38 santim. 38. Düzgün çizebilmek için hem burayı hem burayı alıyorum arkadaşlar. Elbisemizin boyu 111 santim arkadaşlar. Kağıdımın ucunu biraz sonra ekleyeceğim. Onu daha sonra göstereceğim. Şimdilik beden kısmını çıkartmaya devam edelim. Beden ve beli aldık. Basen uzunluğumuz 58 santim. 58 santimde işaretliyorum. Ve bu çizgileri karşıya doğru dik açı olacak şekilde çiziyorum.
Şimdi arkadaşlar yaka genişliğimizi vereceğiz. Yaka genişliğimiz kağıdın ön kısmından karşıya doğru 7 santim, 7,5 santim yeterli arkadaşlar. Ben 7 santim verdim. Bu noktadan aşağıya, ortadan kağıdımızın bize doğru bakan kısmından aşağıya doğru 2,5-3 santim aşağıya iniyorum ve bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. İsterseniz elinizle birleştirebilirsiniz. İsterseniz gönyenizin, riganızın bu kısmını koyarak da çizebilirsiniz. Omuzumuzu alalım arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş, bedenimizi, belimizi ve basenimizi ayarladık. Yakamızı da ayarladık. Şu anda arka bedeni çıkartıyoruz. Kağıdı ikiye katlayıp ön bedeni de beraberinde keseceğim arkadaşlar. Pratiklik olsun diye bunu size gösteriyorum. Omuz ölçümüz 12 santim. 1 santim yakadan, 1 santim omuzdan dikişe gideceğini düşünürsek 14 santim. Bu ölçü bitmiş ölçü arkadaşlar. 14 santim omuz ölçüsü. 14 santimi buraya alıyoruz ve aldığımız noktayla kağıdın üst kısmındaki noktaya bakıyoruz. Bu arası 4 santim arkadaşlar. Bu arayı 4 santim aşağıya iniyorum. Yaka ucundaki çizgiyle omuz çizgisini birleştiriyorum. Burada ne kaldı? Burada kol evi için 20 santim kaldı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız kol evinin büyük geldiğini söylüyorlar. Zannederim ki şu 4 santimi düşmeden buradan sonra, düştükten sonra bundan sonra veriyorlar o 1/4 ölçüyü. Muhtemelen öyle yapıyorlar ki yanlışlık oradan oluyor. Arkadaşlar tepeden vereceksiniz. Tepeden 4 santim düştükten sonra bize kalan bakın 24'tü beden ölçümüzün. 1/4'ü 24'tü. Kağıdımızın en üst kısmından temel referans çizgimiz olarak düşünüyorum burayı. Kağıdımızın üst kısmını. Buradan aşağıya 24. Omuz çizgisi içinde 4 santim düşünce bize ne kaldı? 20 santim kaldı. 1 santim de buradan dikişe gidecek. 19 santim kalır. Bu beden ölçüsü için bu kol evi bol gelmez, dar bile gelir. Ve benim çıkarttığım kalıplarda prova asla çıkmaz. Diker, bir defa giydiririm ve makineye vururum. Prova %99 çıkmaz benim kalıplarımda. Arkadaşlar buradaki noktayı unutmayalım. Omuz noktasından sonra mı 27 santim veriyorsunuz veya ne bileyim bedeninizin 4'te 1'ini veriyorsunuz? Onu burada açıklık getirmek için üstüne basa basa burada size hatırlatmak istiyorum. 24 santim düştüm. Omuz için 4 santim düştüm. Bize ne kaldı? 20 santim kaldı. 20 santim ölçü 42-44 beden arası giyen bir insan için kol evi bol gelmez. Devam ediyorum arkadaşlar. Sırt genişliğimiz. Arkadaşımızın sırt genişliği 36, yarısı 18. Tam ortadan karşıya doğru alıyorum. 18. 1 santim bolluk. 19. 1 santimde dikiş payı 20. 20 santime burayı işaretledim arkadaşlar. Buradan buraya 20 santim işaretledim. Beden ölçümüzün 4'te 1'i neydi arkadaşlar? 24 santimdi. 24 santim, 2 santim bolluk, 1 santim dikiş payı, 3 santim gerekiyor. 24, 3 daha 27. 27'yi burada işaretliyorum. Ve kendime doğru kol evi kavisi girmek için 27'nin aldığı noktadan kendime doğru 4,5 santim işaretliyorum. Bu 4 santim, 4,5 santim, 5 santim beden büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Bu beden küçük bir beden. 42-44 arası bir beden. 4,5 santim yeterli. Bu noktadan kendime doğru 4,5 santim işaretimi aldım. Ve yukarı doğru. Beden çizgisinden yukarı doğru 4 santim işaretimi aldım. Bu noktadan
Bu 3 santimlik noktaya ve sırt çizgisine gelecek, daha sonra omuz çizgisine gelecek şekilde rigamı koyup yerleştirip çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra sırt çizgime getiriyorum rigamın kavisli kısmını. Omuz çizgimle birleştiriyorum. Gibi. Çizgimiz tamamlandı. Şimdi belimize gelelim arkadaşlar. Belimizin 1/4'i 21,5, 21,25, 21,5 diyelim. 21,5. 2 santim bolluk, 1 santim dikiş payı. 21,5, 3 daha 24,5. Yanlış söylemedim. 21,5, 3 daha 24,5. Evet, 24,5 arkadaşlar. 24,5'u buraya işaretimi alıyorum. 24,5'u aldım. Şimdi gelelim basen çizgisine. Basen genişliğimizin 1/4'i 7,5. 2 santim bolluk 29,5. 1 santim dikiş payı 30,5. 30,5 yani biz bunu 31 yapabiliriz. Basende bolluk olsun, darlık olmasın arkadaşlar. 31. Şimdi arkadaşlar burayı bel ile göğüs çizgisini yay rigamın kavisli kısmını kullanarak belle basen kısmını birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi etek boyumuza geçelim. Etek boyumuz için kağıda ihtiyacım olacak. Onu yapıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kağıdı ziyan etmiyorum. Şimdi boy ölçümüze bakıyoruz arkadaşlar. Boy ölçümüz 111'di. Boy ölçümüz 111 arkadaşlar. 111'i alalım. 111 santimi işaretimizi alalım. 2 santimde uzunluk verelim arkadaşlar. Bu çizgiyle arasına baştan aşağıya kadar ölçmek istemedim. Bu çizgiyle arası 55 santim. Buraya da bakalım. 55 santim arkadaşlar. İşaretimizi alalım ve düz çizgimizi çizelim. Şimdi basen genişliğimize bakıyoruz. Basen genişliğimiz bolluğuyla beraber ne kadar arkadaşlar? 31 santim. 31 santim. Eteğe ne kadar vereceğiz? 4 santim versek 35 yapar. 6 santim versek 36 yapar. 36 santim etek genişliği verdim. Bu verdiğim noktayla basendeki aldığım noktayı birleştiriyorum. Rigamın kavisli kısmını basen kısmına koyarak şu şekilde çiziyorum. Daha sonra düzgün bir hat alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu etekteki sarkmayı önlemek için etek ucundan, eteğin yan kısmından yukarı doğru 2 santim, 2,5 santim yukarı doğru işaretliyorum ve ön ortanın ortaların gibi bir yerden çizgiyi birleştiriyorum. Bakın buraya kadar geldi. Ortalara kadar geldi cetvelim. Daha sonra buraya geldi arkadaşlar. Bu etekteki sarkmayı önlemek için arkadaşlar. Çok sarkmayan bir kumaş ise, tok bir kumaş ise bu hiç yapmayabilir. 1 santim de alabiliriz o zaman. Ama şimdi benim keseceğim kumaş biraz akıcı bir kumaş. O yüzden 2,5 santim aldım.
Ve benim yapacağım model beli büzgülü arkadaşlar. Bunu belden ayıracağım. Bel kısmından ayırıp etek kısmına bolluk vereceğim. Bu kalıbımı da daha sonra dar etekte kişiye özel yine çalışmamı yapabilirim. Şu anda ben size bana lazım olan sadece beden kısmıydı. Fakat sizlere bedenden sonra baseni nasıl aldığımızı göstermek için kalıbı tüm çıkarttım. Bu bizim her zaman avantajımıza. Robalı istersek robaya kadar olan bölümü çalışırız. Belden istersek bele kadar olan bölümü çalışırız. Basene kadar olan bölümü bir modelse basen olan bölümü çalışırız. O yüzden elimizde temel beden kalıbımızın bulunması her zaman iyi. Arkadaşlar arkayı bitirdik. Keselim. En son aldığım noktadan kestim arkadaşlar. Burayı özellikle sona bıraktım. Buradaki fazlalığı iyice zihninizde oturtmanız için arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Arka beden ön bedenden 1,5 santim beden genişliği olarak fazlalık veriyorum. Verdiğim ölçülerin haricinde 1 santim fazlalık veriyorum. Belde sıfırlıyorum. Bunu bu şekilde arkadaşlar şu şekilde sıfırlıyorum. Dolayısıyla burası biraz daha doldu arkadaşlar. Çizgim tam görünüyor mu bilmiyorum ama şu şekilde, evet şimdi görünüyor. Bu şekilde ne yaptım? Belin birazcık daha aşağısından 2 santim kadar da aşağısından sıfır başlayarak belli ikisinin arasında yarım santim fark var. Doldurarak kol evinde 1,5 santim sırtımı genişletmiş oldum arkadaşlar. Bunu ben neden yapıyorum? Arkadaki beden öne doğru 1 santim 1,5 santim kayarsa giyimde çok rahat edersiniz. Arkadaşlar bunu her zaman yapmanızı öneriyorum. Şimdi kağıdımı çevirdim. Arkayı bunun üzerine yerleştirdim arkadaşlar. Kağıdımı iğneliyorum. Kaymasın. Bir kağıdımın boyu kurtarıyor. Burada kurtarmıyor gibi görüyorsunuz ama değil. Arkada 1,5 santim fazlalık var ya arkadaşlar. Onu ben zaten şuradan 1 santim içinden çizeceğim için önü tam gelecek arkadaşlar. Sadece şurada bir eksiklik var. Oraya da şöyle bir kağıt hemen yapıştıracağım arkadaşlar. Ve tepe kısmından, omuzumuzun tepe kısmından aşağı doğru ön yaka oyuntusunu veriyoruz. Ön yaka oyuntumuz 9 santim. Aşağıya doğru 9 santim düştüm. Omuz başından bu noktayı birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ya da rigamızın kavisli kısmıyla çizelim. Ön yaka formumuzu da oluşturmuş olduk bu şekilde. Ön omuzu yaka kısmında yarım santim,
omuz başında 1 santim düşerek ön omuz hattımı belirliyorum. Bu şekilde arkadaşlar belirliyorum. Şimdi alttaki arka beden olacak. Üstteki de ön beden olacak arkadaşlar. Diyeceksin ki o zaman şuradaki fazlalık ne olacak? Öncelikle burayı keseceğim. Daha sonra da bu kısımdan keserek ön formumu almış olacağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Yakamızı çizdik. Omuzu çizdik. Kol evimizi şu şekilde kopyasını aldık. Şu noktaya hemen bir kağıt ekleyerek sizlerin görmesi için bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde çiziyorum. Bu arka beden arkadaşlar. Aynı basen hattı üzerinde beraber çiziyorum. Ve şimdi keseceğim arkadaşlar. Kağıdımın eni dar olduğu için önce arkayı çizdim. Daha sonra kağıdımı ters takla attırıp üst üste koydum arkadaşlar. Daha önceki videolarımda eğer görmüşseniz 2 kat yapıyordum. Kağıdım genişti. 2 kat yapıyordum. İkisini birlikte çizip kesiyordum. Bu size kafa karışıklığı yapmasın. Makasın geçtiği noktada iğne var. Şimdi ne yapmış oldum arkadaşlar? Arka bedenin kopyasını almış oldum. Arka bedenin kopyasını almış oldum. Şimdi ön bedenin hatlarını keseceğim. Arka bedeni burada zaten geniş çıkartmıştım. Bu ön bedenin 4'te 1 ölçülü çizgisiydi arkadaşlar. Şimdi onu oradan alıyorum. Artık bu ön için gerekli değil. Yani şu şekilde arka ile önün arasında şu kadar arkadaşlar genişlik olması lazım. 1,5 ve 0. Bele doğru 0 arkadaşlar. Şimdi kol evinde, ön kol evinde 5 santim içeri girdik. 4 santim yukarı çıkmıştık ki arkadaşlar. Bu noktadan bu 4 santimlik yukarı çıktığımız noktada içeri doğru 0,5 santim içeri giriyoruz. Koltuk altında sıfırlayarak 0,5 santimlik noktadan geçerek tekrar omuz başında sıfırlayarak çizgimi çizdim ve öndeki kol evinde yığıntı yapmasın diye arkadaşlar bu fazlalığı atıyorum. Attığım parça bu kadar. Kol altında 0, 0,5, omuzda sıfırlayarak kestim arkadaşlar. Bunu buradan atıyorum. Şimdi omuz çizgimi keseceğim. Çünkü artık bu kalıp ön kalıp olacak. Ön beden. Omuzu da attım. Aşağıya 1 santim düşmüştüm. Omuzdan yaka kısmından yarım santim düşmüştüm. Şimdi
ön yaka formunu kesiyorum. 8 santim 9 santim düşmüştük yakamızı arkadaşlar. Yakamı kesiyorum. Yaka ölçüsü 8 santim 9 santim sabit değildir. Bu kişinin yaka açıklığını ne kadar istediğine bağlı arkadaşlar. Sizler de ona göre çıkartacaksınız. Şimdi bu beden hattını, bel hattını arka tarafa nasıl geçirelim? Kağıdımız kalın, arkaya belli olmuyor. Hemen iğnemizi alıyoruz. İğneyle şöyle bir iki yerden bir işaret alıyoruz. Şu şekilde. Belde de aynı şekilde. Basende de aynı şekilde işaretimi aldım. Arkaya kopyasını çıkardım. Artık bu arka beden arkadaşlar. Bel çizgim burada. Arkadaşlar tam şu şekilde bedenden başlayalım. Bu şekilde. Bel hattımız burası. Basen hattımız burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basen hattımız burası. Bel hattımız burası. Beden hattımız da burası arkadaşlar. Arkaya da aynı şekilde kopyasını çıkardım. Şimdi arkadaşlar kolumuzu çıkartacağız. Kolumuz için ölçümüzü alalım. Bu ölçüsü alırken arkadaşlar tepeden tutuyorum. Neden 1 santim dikiş payını çıkmıyorum? Nedeni şu. Çünkü kol evinde kolun kendi tepe kısmında 1 santim 1,5 santim bolluk olursa kolu takarken yedirme yapacağız. Onun için buradan alıyorum, yukarıdan alıyorum. 1 santim düşerek bitmiş ölçüyü almıyorum arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Tepeden başlıyorum ölçü almaya. ...24 santim, 23,5 santim arkadaşlar ön. Arkayı da aynı şekilde 26 santim, 26 santim arka ölçümüz. Pardon, 25,5, 26 diyelim. Yarım santim. Önemli değil. Kol ölçümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi kolumuzu çıkartacağız. Arkadaşlar kolumuzu çıkartıyorum. Kolumuz için yine kağıdı 2 kat yaptım. Ölçümüze bakalım. Kol ölçümüz neydi? Kol boyumuz 44. Pazu genişliği yani kolumuzun en geniş yeri pazu genişliği 35 santimmiş. Yarısı 17,5 arkadaşlar. 17,5 2 santim bolluk verirsek 19,5 1 santim dikiş payı 20,5 yani 21 yapabiliriz arkadaşlar. 21 santim. Evet 21 santimi şurada arkadaşlar işaretliyorum. Tüm genişliğimi almış oldum arkadaşlar. Kolumuzun yarısına 2 santim bolluk verdim. 1 santim dikiş payı verdim. 20,5 ve 21 yaptım arkadaşlar. Yarım santim de fazlalaştırdım. Şimdi tepeden ne kadar düşeceğiz arkadaşlar? Tepeden basen ölçümüzün 1/4'i. Basen ölçümüzün 1/4'i 27,5. Yarısı 13,25. 13,5. 14 yapabiliriz arkadaşlar. 14 santim aşağıya iniyorum. 14 santimi işaretledim. Ve düz çizgimi, tepe çizgimi oluşturdum. 21 santime işaretimi alıyorum. Arkadaşlar 21 santimden kendime doğru arkadaşlar
4,5 santim içeriye, 3,5 santim yukarı işaretimi aldım arkadaşlar. Şimdi bu noktayla tepedeki noktayı düz bir çizgi şeklinde birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdim. 4,5 santim, 3,5 santim yukarı çıktım. Çizgiyi birleştirdim ve bu noktayı arkadaşlar ikiye bölüyorum. 19 santim. Bu nokta arkadaşlar 19 santim. Yarısı 8, 9, 9, 18, 9,5 santime bir işaret aldım arkadaşlar. Burada bir ölçüm var. Burada da bir ölçüm var arkadaşlar. Şu noktayı yukarıya, şuradaki omuza yakın olan noktanın çizgisini arkadaşlar, burayı 1,5 santim yukarıya doğru işaretimi aldım. Ana hat çizgimizden yukarı doğru almış olduğumuz 3,5 santimlik noktadan da aşağıya doğru 1 santim aşağıya indim arkadaşlar. Şimdi kol evinden başlayıp bu noktadan geçerek ve yukarı çıkarak omuz başında birleştiriyorum arkadaşlar. Önce bir el yordamıyla şöyle bir tel atalım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra gönyemizle bu hatları düzeltebiliriz. İyice belirgin olmuştur inşallah arkadaşlar. Gördüğünüzü ümit ediyorum. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Kol evimiz tamam. Şimdi kol boyumuza bakıyoruz. Kol boyumuz 44 santim. 1 santim omuza dikiş payı 45. 3 santim kol ağzına 48. Kapri kol arkadaşlar. 48. Tepeden bakalım 49 santimi kol ağzında işaretledim. Kol ağzını çizdim. Kol genişliğimiz 24, 12, 1 santimde dikiş payı 13 santim. Kol ağzı genişliğimiz ve kol altıyla birleştiriyorum. Ama şurada güzel estetik bir görünüm alsın diye arkadaşlar şu kol ortasının olduğu yerde, kol evine yakın bir yerde yarım santim içeri alıyorum. Kol altında 0, yarım santim içeri aldım ve yine kol ağzında 0, ortaya doğru yarım santim alarak daha güzel estetik bir çizgi çizdim. Şimdi kolumu keseceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arka bedene fazlalık vermiştik. Sırt kısmına 1,5 santim. Buna da arkadaşlar burada onu nasıl ayarlayacağız? Ön kol evi kaçtı? Ölçümüze bir bakalım. Ön kol evi 23,5, arka 26 arkadaşlar. 1,5 santimi şu şekilde kaydırırsam arkadaşlar aynı düzlemde yeni kol evimin düz orta çizgisini almış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde
alırsam, şu şekilde alırsam, kol evinden de yarım santim içeri girmeden bu işi halletmiş oluyorum arkadaşlar. Hem kol evini içeri doğru atmış oldum, hem de arka kol evine pay vermiş oldum. Şimdi ölçelim arkadaşlar, ne geliyor bir bakalım. Yeni kol evimi belirledim. Buraya 1,5 santim fazlalık verdim. Kol orta hattımı yeniden belirledim ve açıyorum. Yeni hattım burası. Burası kol düzlüğümüz. Kumaşa yerleştirirken bu bize referans çizgisi olacak. Şimdi ön kol evimize bakıyorum. 23,5 26. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam tepeden 24,5 geliyor arkadaşlar. Burada da 23,5, bize 1 santim kola yedirme payı arkadaşlar. Kol dikişi dikerken yedirme payı olacak. Koldaki bu fazlalığı her zaman istiyorum arkadaşlar. Keserken ona dikkat edelim. Arka kaç arkadaşlar? 26. Arkaya bakalım. 26, 27 arkadaşlar. 27 santim. Burada da 1 santim. Arkada da önde de birer santim fazlalıklar var. Kol evi, beden kol evine göre o bir sıcak, çünkü sizler kol evini takarken bunu yedireceğiz. Yedirmeyi nerede yapacağız? Şu noktalardan ve şu noktalardan. Şu tepe kısmında makinenin seyrek ayarında 1 santimden bir dikiş çekerek şu şekilde şuraya kadar arkadaşlar seyrek bir makine çekerek hafifçe, çok hafif, belli belirsiz burayı büzdürerek, büzgü olmayacak şekilde, o zaten toplar kendini, daha sonra kolu takarsanız çok rahat olur. Şu kısımda kasma yapmaz. Buradaki büzgüyü almazsanız, yedirme büzgüsünü arkadaşlar, bizler bu büzgüyü makinede dikmeden, bu büzgüyü almadan da direkt kolu alta alarak, bedeni de üste alarak dikebiliyoruz, yedirebiliyoruz. Yedireceğimiz noktayı da biliyoruz arkadaşlar. Zamanla onu siz de çözeceksiniz. Kol altından başlayarak buraya kadar, şu çıt attığımız noktaya kadar düz gelerek, daha sonra bu noktadan omuz başına kadar yedirerek dikiyoruz. Sizler bunu ilk zamanlarda yapamayabilirsiniz. Onun için arkadaşlar buraya bir makine dikişi, seyrek bir makine dikişi çekerseniz çok rahat edersiniz. Daha sonra kolu çok rahat takmış ve giymiş olursunuz. Bu büzgüyü almazsanız bu noktada, kolda, ayna dediğimiz nokta burası, kolun ayna kısmı, burada kasma yapar. O kasmayı önlemek için bu kol evinin birer santim, 1,5 santim büyük olması lazım. Bu elbise ve bluzlar için. Ceket gibi, manto gibi bedenlerde, kalıplarda 2 santim, 2,5 santime kadar o yedirme payı çıkar arkadaşlar. Çünkü neden? Cekette, mantoda vatka kullandığımız için daha fazla yedirme payı olması gerekiyor. Çünkü bu kısmın kasmaması için, burada daha zengin bir oturuş sağlaması için, tam kolun üstüne şu şekilde rahat durması için arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bildirim zilini açarken tümünü işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.